Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bakın bu şekilde kiraz çiçeği yapacağız arkadaşlar. Çok güzel oluyor, çok tatlı oluyor. Renklerimiz böyle. Dilerseniz pembe, dilerseniz beyaz tercih edebileceğiniz bir çiçek oldu. Malzemelerimize baktığımızda pamuklu ip kullandım ben. Tığımız 2 numara 2 milimlik bir tığ kullanıyoruz. Sonrasında bu şekilde bir ucu küt dikiş iğnemiz var. Şu kısımlarını bakın çiçeğin siz de görüyorsunuzdur zaten. Bu kısımlarını boyamak için bu şekilde ben boya kalemi kullandım. Ama siz boya kaleminiz yoksa bu tonlarda veya istediğiniz tonda yoksa far paletinden bir ton da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Sonrasında çiçek telimiz var. Çiçek telimizde bu şekilde 30 santim uzunluğunda 2 milim kalınlığında bir tel kullandım. Sap kısmında kullandık bunu tabii ki. Bu kısımlarında da kullandığımız çiçek telimiz 0,4 milimlik, 0,3 milimlik de oluyor bu çiçekte. Çünkü çok fazla kullandığımız için şuralarında herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. 0,3 de olur. Elinizde varsa eğer. 0,4 de olur. Malzemelerimiz bu şekilde. Bir de yapıştırıcımız var tabii ki. Onu da söylemeyi unutmayalım. Hemen yapımına başlayabiliriz. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın videolarımızın devamı için. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Evet, pembe ipimi aldım. Bakın böyle. Hemen sihirli halka yaparak başlıyorum. Şu şekilde sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Böyle. Sonra şu sihirli halkamızın ipini çekiyoruz. Halkamızın ortasını biraz küçültüyoruz. Daha kolay örebilmek için. Evet. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi çok sıkı çekmiyorum. Daha kolay örebilmek için. Bakın bu şekilde biraz gevşek çekiyorum. 1, 2, 3 ve özellikle son zinciri çok sıkı yapmamanızı öneririm. 4. 4 tane zincir çektik. Şimdi örgümü böyle çeviriyorum. Sonra hemen şöyle göstereceğim. Bakın. Arkasından örmeye devam edeceğiz. Şu noktalara, buraya, şuraya, buraya ve şöyle buraya. Bu noktalara batarak öreceğiz. Bu noktaları toplayacağız. Yani arka taraftan örmeye devam edeceğiz. Böyle. Hemen tığımı geçiriyorum. Bakın şöyle çevirdim. Sonrasında o dediğim yeri, bakın gösterdiğim kısmı böyle ilk başta biraz zor oluyor ilk alması. Bakın orayı aldım. Şu noktaları topluyoruz. Burayı, burayı, burayı örerken daha kolay göreceksiniz zaten. Bakın burayı aldım. Sonra ipimi çıkarıyorum. Çekmeden tutuyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bakın yan taraftaki yer neresiydi? Şöyle tutalım. Burası. Onu da yine aynı şekilde batıyorum. İpimi alıp tutuyorum. Yan tarafa geçiyorum. 2 tane aldık. Üçüncü zincirimizin o arkadaki ilmeğini alıyoruz. 3 tane aldık ve son. Bakın sonuncuyu alıyoruz. Hemen şurası. Dördüncüyü de aldım. Tığımda 5 tane ilmeğim oluyor ve son olarak bir tane de sihirli halkamıza batarak alıyoruz. 5 kere çekmiş olduk toplam. Tığımda 2, 4 ve 6 tane ilmeğimiz oluyor. Şimdi bu ilmekleri ikişer ikişer çekiyoruz. Bakın. Şunu biraz küçültelim halkamızı. Daha kolay örelim. Tığımızda 6 tane ilmeğimiz olmuştu. Bunu ikisini bir çektim. İkisini bir. Bu şekilde ikişer ikişer çekiyoruz hepsini. İkisini bir ve ikisini bir. Bakın böyle tamamlıyoruz. Şimdi bir tane eksiltme yapacağız. Onu da nasıl yapıyoruz? En son yaptığımız yerin bakın hemen şurası. Şimdi artık buralardan örmeye devam edeceğiz. Şöyle yakından göstereyim. Burası şu noktalar bakın. Bu çıkkın olan noktalardan öreceğiz. Buralara batarak örgümüzü devam edeceğiz. Şimdi hemen en son bitirdiğim ilmeğin
O gösterdiğim noktaya batıyorum. Aldım ve ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen yan tarafta gösterdiğim yere bakın, buraya. Şu noktaya batıyorum. İpimi alıp tutuyorum. Yan tarafa geçiyorum. İkinciyi aldım. Yan tarafa geçip üçüncüyü alıyorum. Bakın 3 tane aldık. Ne yapıyorduk? Bir tane de sihirli halkamıza batıp alıyorduk. Bir tane sihirli halkamızdan aldık. Tığımızda 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmeğimiz oluyor. Yine bunu ikişer ikişer çekiyoruz. İkişer ikişer çekip bu şekilde tamamlıyoruz. Evet. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bakın yine zincirimi sıkı çekmiyorum burada. Bir miktar şöyle gevşetip örgümü öyle çekiyorum. Şunu alalım. Sonrasında yine bakın şuralarda görünen ilmekleri, buraları şöyle buradan, şuradan, burada görünen ilmekleri topluyoruz. Hemen ilk ilmeğimi alıyorum. Çekmeden tutuyorum. Yan taraftaki ilmeğime batıyorum. Tutuyorum. 2 oldu. Üçüncüyü alıyorum. Ve dördüncüyü alıyorum. Hemen buradan dördüncüyü de aldım. Ve son olarak bir tane de sihirli halkamızdan alıp hepsini ikişer ikişer çekiyoruz. Bakın yine 6 tane ilmeğim oldu. 2, 4 ve 6 tane ilmeğimiz oldu yine. Bunu ikişer ikişer çekiyoruz. Bu şekilde ikişer ikişer çekerek tamamlıyoruz. Evet. Şimdi bütün ilmeklerin üzerlerine ilmek kaydırma yaparak yaprağımızın ilk parçasını bitirmiş olacağız. Yine bakın her zaman gösterdiğim noktalar. Zaten yerleri belli, çıkkın duruyorlar. Hemen bakın şöyle ilk ilmeğime batıyorum. Buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. İkinci ilmek kaydırmamızı yaptık. Yan tarafa üçüncü ilmek kaydırmamız. Yan tarafa dördüncü ve son olarak bir tane de sihirli halkamızın içerisine ilmek kaydırma yapıyoruz. Buraya da bir tane ilmek kaydırma yaptım ve yaprağımızın bir parçasını tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde ilk parçası bitmiş oldu. Bu şekilde bu parçadan toplam 5 tane yapacağız. Bir tane daha yapalım sizinle birlikte. Ne yapıyorduk? 4 tane zincir çekiyoruz. Zincirlerimizi bakın sıkı çekmiyoruz. Böyle değil de bir miktar gevşeterek çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sonra örgümü şöyle çeviriyorum. Bu arkadaki nerelere batıyorduk? Bakın şuralara. Burası, burası, burası. Bu arkada görünen noktalara batıyoruz. Hemen en son yaptığım zincirin arka ilmeğini aldım. İpimi çekip bekletiyorum. İkinciyi alıyorum. 2. Şuradan bakın üçüncüyü alıyorum. Ve sonuncu. Dördüncüyü de aldık. Örgümü böyle çevirip düz çevirdim. Bir tane de sihirli halkanın içerisinden alıyoruz. 5 tane çekmiş oluyoruz ipimizi. Tığımızda 6 tane ilmeğimiz oluyor. Bunu ikişer ikişer çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve toplam 5 seferde çekmiş oluyoruz. Şimdi sihirli halkamızı biraz küçültelim. Sonrasında burada ne yapıyorduk? Bir kere ilmek kaydırma yaparak devam ediyorduk. Burada da şu çukurluğu oluşturmak için, bakın şu görüntüyü vermek için bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Nasıl yapıyorduk? Hemen şuradaki ilmeklerimize batıyorduk. Bakın burada görünüyorlar zaten. Bu görünen direklere batacağız. Hemen yandaki ilmeğimize batıyoruz. Bir tane ilmek kaydırma yapacağız. Örgümüzün bakın böyle. Burada şunu da söyleyeyim. En son yaptığınız ilmeği her zaman biraz bol yapmanızı öneririm. Gevşek yapın. Çok sıkı yaparsanız biraz zor olabilir.
ilmek kaydırma yapmanız. Bakın burada en sonuncuyu çekerken ipimi biraz şöyle çekiyorum. Gevşetiyorum ve öyle tamamlıyorum. Sonrasında bakın böyle batacağımız yerler yine ortaya çıktı. Bu noktalara hemen en son yaptığım yerin dibine bu şekilde batıp ne yapıyorduk burada? İlmek kaydırma yapıyorduk. İlmek kaydırmamızı tamamlıyoruz. Sonrasında artık teker teker ilmeklerimizi toplamaya devam ediyoruz. Bakın. Buraya batıyorum. Bir tane aldım. Yan tarafa batıyorum. İkinciyi aldım. Yan tarafa batıp şöyle üçüncüyü aldım. Ve bir tane de sihirli halkanın içerisinden alıyoruz. Evet. Tığımızda 5 tane ilmeğimiz oluyor. Bunu ikişer ikişer çekiyoruz. İkisine bir çektim. Bakın 1, 2, 3 ve 4 seferde tamamlamış oluyoruz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Ne yapıyorduk? Zincirimizi biraz gevşek çekiyorduk. Bir tane zincir çektim ve yine ilmekleri teker teker toplamaya devam ediyorum. Bir, yan taraftan, ikinci, yan taraftan, hemen üçüncüyü alacağım. 3, yan taraftan 4 ve bir tane de sihirli halkamızın içerisinden alıyoruz. 5. Bunları ikişer ikişer çekiyoruz ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4 ve şöyle bir düzeltelim. Ve 2 tane kaldı. 5. 5 seferde çektik bakın. Şimdi artık bütün ilmeklerin üzerlerine ilmek kaydırma yaparak bu yaprağımızı da tamamlamış olacağız. En son yaptığım ilmeğe batıyorum. Bakın hemen onun dibine. Şurada. Buraya batacağım. Sonra buraya 2, 3 ve 4. Bunları teker teker toplayarak kapatacağız. Hemen dibindekine batıp devam ediyorum. Battım hemen. İlmek kaydırma yapıyorum. Birinci ilmek kaydırmamız. Yan tarafa tek kanadını alıyoruz bakın. İki dalına birden şöyle iki ilmeğini birden almayın. Tek dalından alıyoruz. Şöyle. Bakın bir tane aldım. İlmek kaydırma. İkinciyi yaptık. Şimdi üçüncü ilmek kaydırmamız. Yan tarafa dördüncü ilmek kaydırmamız. Ve bir tane de sihirli halkamızın içerisine batıp oraya da ilmek kaydırma yapıyoruz. Evet. Bakın bu şekilde iki tane yaprağımızı oluşturduk bile. Toplam 5 tane bu yapraktan yapacağız. Şöyle göstereyim. Bakın bitmiş hali böyle olacak. 5 tane yapmış oluyoruz. En sonuncu yaptıktan sonra bir tane zincir çekip ipimizi keselim. Bunu tamamladık. Şimdi bir küçük boyuna yani şu yaprağını yapmaya başlayalım. Evet. Yine sihirli halka yaparak başlıyoruz. Hemen sihirli halkamızı oluşturalım. Bu ipin biraz çekip halkamızı küçültüyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz bu boyda. Bakın zincirleri biraz gevşek tutuyorduk. 1, 2 ve 3. Örgümüzü böyle çevirip arkadaki noktalara batıyoruz. Biraz önce de yaptığımız gibi. Hemen ilk bu şekilde ilmeğime batıyorum. Şu zinciri biraz daha gevşek tutacağım. 3. Ve örgümü böyle çevirip arkadaki noktalara batıyorduk. Zaten yerleri belli görüyorsunuz. Hemen bakın şuraya. Bu noktaya batıyorum. İpimi alıp bekletiyorum. Yan tarafta da bu noktaya batıyorum. Şöyle tek dalından bakın. İpimi alıp tutuyorum. 2 oldu. Üçüncüyü de alıyorum. Böyle ipimi alıp bekletiyorum. Sonuncuyu da sihirli halkamızdan alıyoruz. Bir tane sihirli halkamızdan aldık. Tığımızda 5 tane ilmeğimiz oluyor. Şimdi bunu ikişer ikişer çekiyoruz.
İkisini bir çektim. 1, 2, 3 ve 4 seferde çekmiş oldum bakın. Şimdi ilmek kaydırma yaparak devam edeceğiz. Bakın burada zaten yine yerleri belli. Hemen buraya, buraya ve buraya. Bu çıkkın olan noktalara batacağız. Tek dallardan alarak, yani şu şekilde. Bakın böyle. Buralara batarak öreceğiz. Hemen ilk ilmeğime ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın şuraya, buraya ilmek kaydırma yapacağım. Hemen battım ve buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Yani ipimi direkt çekiyorum. Artık toplamaya devam edeceğiz. Yan tarafa battım. İpimi aldım, bekliyorum. Ve yan tarafta da ikinciyi yani aldık. Bunu da beklettik. Bir tane de sihirli halkamızdan ipimizi alıyoruz. Ve tığımızda 4 tane ilmeğimiz oluyor. Bunu ikişer ikişer çekiyoruz. 1, 2 ve 3. Bakın 3 seferde çekmiş olduk. Şimdi ipimi biraz gevşetiyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Burada zorluk yaşamıyorsanız batarken zincirinizi gevşetmenize gerek yok. Zorluk yaşayanlar için gösteriyorum ben şu an. Bir tane zincir çekerken zincirimizi gevşeterek çekersek daha kolay batarız. Bakın orada hemen arka tarafından batıyoruz zincirimizin. Şurada görünen noktadan battım. Bir. Yan taraftan ikinciyi alıyorum. 2 ve üçüncüyü de alıp bu kısmı yaptım. Bir tane de sihirli halkamızdan alıyoruz. Tığımızda bu şekilde 5 tane ilmeğimiz oluyor. Bunu ikişer ikişer çekiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 seferde çekmiş olduk. Şimdi bütün ilmeklerin üzerlerine ilmek kaydırma yaparak yaprağımızı tamamlıyoruz. Hemen dibindeki ilmeğimize batıp ilmek kaydırmamı yapmaya devam ediyorum. Bakın burada hemen şöyle. İlk başlar zor oluyor dediğim gibi. Burayı da gevşek tutarak, hatta şöyle göstereyim bakın. Sonuncuyu tekrar çekelim. Bakın. Bunu da şöyle ipimi biraz gevşetiyorum. Bakın şuradaki ipimi. Öyle çekiyorum. O zaman daha kolay batarız. Hemen bakın direkt batabiliyoruz bu sefer. Gördünüz mü? Direkt giriyor. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Birinci ilmek kaydırmamız, yan tarafa ikinci ilmek kaydırmamız ve bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum buraya. Üçüncü ilmek kaydırmamız. Evet. Şu ipimi biraz çekelim. Evet. Şimdi sihirli halkamızın içerisine de bir tane ilmek kaydırma yaparak yaprağımızın ilk kısmını bitirmiş oluyoruz bu şekilde. Bakın. Aynı bu yaprağımızda yaptığımız gibi toplam 5 tane bu yapraklardan öreceğiz. Bu kısımlardan aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Bu parçamızda yaptığımız gibi. Burada da aynı işlemi tekrarlayarak 5 parça örelim. Sonrasında gelelim. Evet, bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi bu 3 zincir çekerek yaptığımız parçadan bu şekilde 2 tane de aynı işlemleri tekrarlayarak üçer parçalı, bakın üçer yapraklı parça yapıyoruz. Bu şekilde 2 tane de bundan örelim. Sayılarımız aynı. Sadece bunu beşli yaptık ya. 2 tane de üçlü yapıyoruz bu şekilde. Sonrasında devam ediyoruz. Evet, şimdi bu kısımlarını yapalım. Bunun için de bakın bir miktar tel kestim. 17,5 santim uzunluğunda bir tel kestim. Böyle 17-18 santim arası diyeyim. Sonrasında telimizi böyle iki ucunu birleştirerek bakın orta noktasını buluyoruz buradaki. Şu noktayı belirledikten sonra telimi şöyle açıyorum. Hemen sarı ipimi alıyorum. Sonra bakın şuraya bir elimle şu ucunu tutarak şu orta kısmına sarı ipimden sarıyorum. Evet. Bakın bu kadar yeterli. Sonrasında şöyle tutup
bu kısmı böyle kıvırıyorum ve ipimi sabitlemiş oluyorum. Artık ipimizi kesebiliriz buradan. Bakın böyle. Şimdi beyaz ipimi alıyorum ve bu kalan kısmı da beyaz ipimle saracağım tamamen. Bakın yine bunun da bu kısmını, başlangıç kısmını şöyle elimle tutuyorum. Sonrasında sararak aşağı doğru ilerliyorum. Evet, bu kadar yeterli buraya kadar sarmamız. Şimdi telimi açıyorum. İpimi buradan geçirip bu telimi kıvırarak ipimi buraya sabitlemiş oluyorum. İpimizi kesebiliriz. Bakın böyle. Bu kısmı hazırlamış olduk. Bu parçadan da şöyle göstereyim bitmiş halinden. Bakın en büyük yaprakta 5 tane kullanıyoruz. Bir küçüğünde 4 tane. Diğerlerinde de birer tane kullandım ben. Bakın böyle. Toplam kaç tane diyor yani? 5, 9, 10, 11 tane bu kısımdan yapmanız gerekiyor. 11 tane bunu da hazırlayalım. Şimdi şu küçük tomurcu kısımlarını yapalım. Bakın bu şekilde 2 tane pembe yaptım. Bir tane de yeşil yaptım ben. Şimdi pembe olanı hemen yapacağız sizinle birlikte. Onun için pembe ipimi aldım. Sihirli halka yapıyorum. Hemen sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Şu ipimi biraz çekiyorum. 2 tane zincir çekiyoruz. 1 ve 2. İpimi bir kere doluyorum tığıma. Halkanın içerisine ikili trabzan yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bakın battım. Tam da 3 tane ilmeğim oldu. Bu ilmekleri ikişer ikişer çekiyorum. İkisini bir çektim. Kalan ikisini de bakın 2 tane ilmeğim kaldı. O ikisini de bir seferde çekiyorum. Bir tane ikili trabzan yaptık. İpimi bir kere doluyorum. Battım. 3 tane ilmeğim oluyor. Bunu ikişer ikişer çekiyoruz. İkisini bir, ikisini bir. 2 seferde çekmiş oluyoruz yani. 2 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bunu 8'e tamamlıyorum. 3. 4. 5. 6. ikili trabzanımız. Hemen 7.'yi yapıyorum. 7 ve 8. ikili trabzanımız. Bakın böyle 8 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi sihirli halkamızın ipini çekiyoruz. Tamamen çekip şu orta kısmı kapatıyoruz. Ve ilk yaptığımız trabzanın tepesine batıyorum. Bakın şurası zincir kısmı. Zincire değil de trabzanın tepesine batıyoruz. Hemen burası o da. Trabzanımızın tepesine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. İpimizi bir keselim önce. Bir miktar uzun kesiyoruz ipimizi burada. Sonra bunu bir çıkaralım. Şöyle bakın. Bunun düz kısmını çıkaracağız. Ters döndü örgümüz. Böyle düz kısmını çıkarıyorum. Böyle durması gerekiyor. Sihirli halkamızın ortasının tamamen kapandığından eminsek, bakın tamamen kapanmış. Şu ipimizi kesebiliriz. Sihirli halkamızın ipini kestik. Bakın şu ipi kesmiyoruz. Bitirdiğimiz ip duruyor. Şimdi buna hemen iğneme geçiriyorum ipimizi. Buradaki ilmekleri teker teker toplayarak kapatacağız. Bakın hemen zincirin yanındaki ilmeğimize batacağız. Ama bu şekilde ön ilmeklerini alıyorum. Bakın 2 tane ya. Biz bize bakan taraftaki ilmeğinden iğnemizi geçiriyoruz. Bir tane aldık. Yan taraftan ikinciyi alıyorum. Teker teker böyle topluyoruz. 3, 4. Yan tarafta 5. 6. 7 ve bir tane daha alacağım. Toplam 8 tane ilmek toplamış olacağız. 8. Sonra bakın ipimi böyle direkt çekiyorum. Gördünüz mü? Çekince direkt kapanıyor zaten. Bu şekli vermiş oluyoruz. Böyle kapatıp
İpimizi de içeri doğru çekiyoruz. Böyle. Sonrasında ipimizi artık kesebiliriz. Direkt kökünden kestim. Burası bakın bitirdiğimiz yer. Burayı böyle ayarlıyorum. Sonrasında yine bir miktar telim var. Bu telimin uzunluğu da 15 santim. Uzunluğuna bir tel kestim ve bunu bakın böyle ikiye katladım. İkiye katladım. Sonrasında bunu şu açıklık bıraktığımız kısma yerleştireceğim. Tabi ucuna bir miktar yapıştırıcımdan sürüyorum öncesinde. Hemen az bir miktar sürmemiz yeterli. Bakın bu şekilde. Bunu buradaki kısma yerleştiriyorum. Şöyle elimle bir bastırarak yapışmasını sağlıyorum öncelikle. Evet, telimizi sabitledikten sonra hemen yeşil ipimizi alıyoruz. Bu tel kısmını saracağız. Şöyle tuttum yine başlangıç kısmını. Böyle komple telimizin etrafını saracağız. Buraya kadar sardım. Hemen telimin arasını açıp ipimi geçiriyorum ve buraya sabitliyorum ipimi. Bu şekilde bu kısmı da tamamlamış olduk. Şimdi yaprağını da yapalım. Hemen onun için de yeşil ipimiz hazır zaten. Evet, yaprağımız için zincir çekerek başlayacağız. Hemen bir zincir başlangıcı oluşturuyorum. Bu şekilde. 11 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Telimi alıyorum. Bakın yine bir miktar tel kestim. Telimi de şöyle göstereyim. Bunun etrafına şöyle ölçtüm. Böyle ölçerek kesiyoruz. Şundan göstereyim. Bir miktar burada uzunluk bırakıyoruz. Bakın. Bir miktar uzunluk bırakarak kesin. Telinizi o şekilde ayarlayın. Sonrasında bakın telimi böyle tutuyorum. Şurada uzunluk bırakacağım kısmı böyle katlayıp daha kolay örmemizi sağlayacağız böyle. Böyle katlayıp örgüme devam ediyorum. Hemen en son yaptığım zincirin bir yanına yani 10. zincirimiz oluyor. Oraya batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptık. Sonra ipimi bir kere doluyorum. Yan taraftaki zincirimize bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yani bakın hemen batıyorum. İpimi aldım. Tam da 3 tane ilmeğim oluyor. Üçünü birden çekiyorum. Yarım trabzan yaptık bir tane. İpimi bir kere doluyorum. Yan yana 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın yan zincire battım. 2 seferde çektiğimiz trabzan yani. 1, 2 seferde çektim. Yan tarafa ikinciyi yapıyoruz. 2, yan tarafa üçüncü, yan tarafa dördüncü ve bir tane ikili trabzanım kaldı. 5'e tamamlıyoruz. 5. 5 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi ipimi yine bir kere doluyorum. Bakın ipimi bir kere doladım. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Battım. Tam da 3 tane ilmeğim oluyor. Bunu tek seferde çekiyorum. Yan tarafa bir tane sık iğne yapıyorum. Evet ve uç noktamıza gelmiş oluyoruz. Burada aynı yere yapacağız şimdi bakın. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve sık iğnenin bu iki tane sık iğne yaptık ya aynı yere. İkincinin üzerine bir tane zincir çekiyorum. Ve burada bakın sık iğnemizin iki tane dalı oluştu. Bu şekilde. Bu ikisinden birden batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Direkt çekiyorum ipimi yani. Şu görüntüyü vermiş oluyoruz. Şöyle göstereyim. Şu uç kısmını yapmış olduk burada. Yaprak görüntüsünü vermiş olduk. Sonra aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyoruz.
Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yaptık. Şimdi telimizi bir düzenleyelim. Şöyle bakın. İki ucu eşit olacak şekilde ayarlıyorum. Ve örgümüzün karşı tarafından örmeye devam ediyoruz. Hemen yan taraftaki ilmeğimize batıp bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi bir kere dolayıp yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde direkt çekiyorum üçünü birden. İpimi bir kere dolayıp yan yana 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanımız. Burada şu ipimizle yürütüyoruz. Bunu atlamayalım, açıkta kalmasın. Bu ipimizle yürüterek devam ediyoruz. Bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen yan tarafa ikinciyi yapıyorum. Bunu 5'e tamamlıyoruz. Beş tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi ipimi bir kere doluyorum. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. İpimi direkt çekiyorum. Ve son bir tane ilmeğim kaldı bakın burada. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve ilk yaptığımız sık iğnenin üzerine ilmek kaydırma yaparak bakın hemen burası. Şöyle göstereyim. Hemen burası buraya batıp ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve bir tane zincir çekip yaprağımızı bitirmiş oluyoruz. İpimizi de bu tellerimizi saracak uzunlukta keselim. Şöyle şurada yürüttüğümüz ipimizin kalan kısmını da keselim. Şimdi şu kalan ipimi, uzun bıraktığım ipimi daha doğrusu arkaya doğru çekeceğim. Böyle. Şurada tellerin tam arkasından çıkartıyorum. Sonra telimizin etrafına sarıyoruz. Şöyle arasını açıp ipimi geçiriyorum tellerimin. Böyle ipimizi sabitlemiş oluyoruz. Fazla kalan kısmını da kesebiliriz. Evet. Bakın böyle yaprak kısmını da tamamlamış olduk. Bu yapraktan toplam 3 tane yapalım. Sonrasında artık birleştirme kısmına geçebiliriz. Şöyle bu şekilde daha böyle güzel görünmesi için boyamak istiyorum. Size de göstereceğim. Şöyle ben bir boya kalemi kullandım bunda. Tonu fark etmez. Hangi ton hoşunuza giderse sizin. Böyle tonda. Tam kırmızı değil, pembe de değil, koyu bir ton. Bunu şöyle alt kısımlarına denk gelecek şekilde bakın. Böyle buralara denk gelecek şekilde şu kısımlarını boyuyorum. Şu alt kısımlarını boyuyorum. Böyle bütün yapraklara aynı işlemleri tekrarlıyorum. Hepsini teker teker boyamak istiyorum. Evet bakın hepsini boyadım bu şekilde. Siz ama boya kalemim yok veya güzel tonda boya kalemim yok derseniz far paletiniz varsa far da kullanabilirsiniz. Benim bu ton hoşuma gittiği için kalem kullanmak istedim. Tercih sizin tamamen. Şimdi artık birleşme kısmına geçelim. Onun için de bakın hemen şu ilk kısmını yapalım. En büyük parçamızda 5 tane kullanıyorduk. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane hemen alıyorum. Evet bakın toplam 5 tane aldım. Şimdi bunu şöyle alt kısmını öncelikle bir iyice sarıyorum. Alt kısmından şöyle sardıktan sonra orta kısımdan geçiriyorum. Sonrasında sihirli halkamızın ipini tamamen kesmemiştik ve kapatmamıştık da sihirli halkamızı. Bakın şu şöyle direkt çekiyorum halkamızı. Evet. Bakın böyle bunun tam konumunu ayarladıktan sonra boyutu tamamen böyle aşağı mı insin yukarıda mı dursun nasıl isterseniz konumunu ayarladıktan sonra sihirli halkamızı tamamen kapatmış olacağız. Şöyle ayarlıyorum ve halkamın ipini böyle çekiyorum ve iyice kapatıyorum. Evet. Bakın bu şekilde kapatmış oldum. Sonrasında böyle bu iki ipimi tutarak hemen kahverengi ipimi alıyorum. Şöyle kahverengi ipimi
Bu kısmını tutarak şöyle bakın, başlangıç kısmını böyle tutuyorum ve telimin etrafını sarıyorum. Bu şekilde uç kısma kadar sarıyorum. Evet, bakın bu şekilde sardım. İpimi yine her zaman yaptığımız gibi buraya tellerin arasına sabitledim. Bu şekilde tamamlamış olduk. Bunu böyle koyalım. Sonra bir boy küçüğüne 4 tane koyacağız. Bakın bundan 4 tane aynı işlemleri tekrarlayacağız. Bu üçlü olanlara da, küçük olanlara da birer tane. Bu şekilde hepsini tamamlayıp aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Tekrar göstermeyeyim. Bunu yaptığımız gibi bunlara da kahverengi iple bunu yerleştirdikten sonra kahverengi iple sarıyoruz. Bu şekilde dediğim sayılarda bakın böyle bunları da yapıp geliyoruz. Evet, bütün parçalarımızı tamamladık bakın. Hemen birleşim aşaması için bu şekilde bir çiçek teli aldım. Benim telimin uzunluğu 30 santim. 2 milim kalınlığında bir tel kullanıyorum. Hemen ilk olarak bu üçlü yaptığımız kısmı küçük çiçeklerden birini alıyorum yani. Şöyle bir miktar uzunluk bırakarak tutuyorum. Sonrasında hep kahverengi iple saracağız bu arada. İpimi alıyorum ve bunu bir miktar sarıyorum. Şu kısmını bakın, telin burada görünen kısmını ilk olarak kapatmaya dikkat edin. Böyle burayı bir tamamen kapatalım öncelikle. Evet. Sonrasında sarmaya devam ediyoruz. Bakın bu kadar yeterli. Bir miktar sardım bu kısmı. Şimdi bu üçlü tomurcuk kısmını alıyorum. Bunu da yeşil olanı biraz şöyle yukarı kaldırıyorum. Ve bunun üçünü birden aynı anda sabitleyeceğim buraya. Şöyle yan tarafa bakın. Böyle tutarak buraya sabitlemek istiyorum. Şöyle tuttum. Ve bunları da buraya sabitliyorum şöyle. Bunu bir miktar sardıktan sonra hemen bunun karşısına bir tane yaprak takmak istiyorum. Şöyle. Yaprağımızı da bu tel kısmından biraz açıklık bırakıyorum. Tamamen şöyle telin dibinden sarmıyorum. Bir miktar böyle açık kalsın istiyorum. Telimiz görünsün istiyorum bir miktar sardığımız kısmı. Bunu da buraya sarıyorum. Şöyle bakın. Şöyle düzeltelim. Evet. Bunu da saralım. Evet. Bakın sonra şu üçlünün bir tanesi kalmıştı. Bunu da böyle buraya sabitlemek istiyorum. Bakın böyle. Onun için de yine şurada bir miktar uzunluk bırakarak bunu da buraya sabitliyorum. Şöyle tutup bunu da buraya sarıyorum. Bakın böyle olacak. Şöyle göstereyim. Evet, böyle olacak. Bunu da sarıyoruz. Evet, bunu da bakın bir miktar sardıktan sonra az bir miktar sardım. Şu en büyüğün bir küçüğü olan çiçeğimizi alıp böyle buraya sabitliyorum. Bakın şöyle bu yaprağın, üstteki yaprağın bir miktar alt kısmına denk gelecek şekilde tutun. Hizasını oradan ayarlıyorum ben. Bunu da buraya sabitliyorum hemen. Bunu az bir miktar saracağım. Çünkü karşısına hemen bir tane daha bu yeşil yaprağımızdan takmak istiyorum. Bunu buraya sardıktan sonra hemen bir tane yaprak alacağım. Evet. Böyle iyi gibi. Hemen bir tane yaprak alalım. Yine bir miktar uzunluk bırakarak şu kısmında. Bunu da buraya sabitliyorum. Evet, bakın son iki parçamız kaldı. İlk olarak yaprağımızı alıyoruz. Buraya bakın bu kadar sardım. Sonrasında bunu ilk olarak bir yaprağımı az bir şey sardıktan sonra son parçamı da alıp buraya sabitliyorum. Bakın bunu da buraya sabitleyip şu uç kısma kadar sarıyoruz ve bitirmiş oluyoruz. Bitirip gelelim.
Evet, bakın arkadaşlar bu şekilde tamamlamış olduk. Çok güzel oldular gerçekten. Renkleri, duruşu çok güzel oluyor. Sizinle birlikte pembe yaptık. Ama ben size örnek olması açısından bir tane de beyaz yapmıştım bakın. Bunun da yine içlerini boyadım ama siz boyamadan da kullanabilirsiniz. Sonrasında yaprak sayısını artırdım burada. Malzemelerini, parçalarını daha doğrusu azaltıp artırabilirsiniz. Bu şekilde tamamlamış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize.